Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu güzel baklava dilimi kılaç çantamızı öreceğiz. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Çanta hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Beni Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta, Pinterest'te de takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın ismi. Bu arada lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu güzel çanta tariflerimin devam edebilmesi için lütfen abone olun. Ve beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde çok güzel bir çantamız oldu. Şu şekilde astar da diktim içine. Çantanın ölçüleri videonun sonunda var. Eğer merak ediyorsanız yüksekliğinin, eninin ölçülerini videonun sonunda bulabilirsiniz. Çantamıza 120 gram ip yeterli oldu. Kağıt ip kullandım ben. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Bu da çok güzel, değişik bir modelimiz oldu. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. Çantamız için ben kağıt ip kullandım ve bu rengi tercih ettim. Siz istediğiniz renkle örebilirsiniz. İstediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Şöyle 3.50 milim tığla kullandım. Tığla ördüm çantamızı. Siz elinizin sıkılığına, bolluğuna göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bir halka yapıyoruz. Tığımızı içinden geçirip bir tane zincirle buraya sabitliyoruz ipimizi. Ve şimdi bu şekilde 58 tane zincir çekip geliyoruz. 58 tane zincir çekip gelelim. Evet, 58 tane zincirimizi çektik. Şimdi dönüş için bir tane daha zincir çekiyoruz. Toplamda 59 tane zincir çekmiş olduk. Ve son yaptığımız zinciri atlıyoruz. Diğer zincirden batarak sık iğnelerimizi oluşturmaya başlayalım. Bütün zincirlerimizin tepesine birer tane sık iğne yapacağız. Hepsine birer tane sık iğne yapalım. 58 tane sık iğnemizi yaptık. Zincirlerimizin sonuna kadar geldik. Şimdi burada sonuncu zincirimize 2 tane daha sık iğne yapalım. Bu şekilde. Ve diğer yöne geçerek bir sık iğne daha yapıyoruz. Yani aynı zincir boşluğunun içine 1, 2, 3 tane sık iğne yapmış olduk. Yani burada 58'di sık iğne sayımız, 58, 59, 60 olmuş oldu. 60 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi zincirlerimizin karşısına denk gelen aynı boşluklara batarak sık iğne yaparak yine zincirimizin sonuna kadar devam edeceğiz. Sık iğneleri yaptığımız aynı zincir boşluklarına batıyoruz. Ve sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu başlangıç ipimizi de içinden yürütebiliriz. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Zincirimizin sonuna kadar. Zincirlerimizin sonuna kadar sık iğnemizi yapıp gelelim. Toplamda kaç tane sık iğne olduğunu burada ben size söyleyeceğim. Zincirlerimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Toplamda şu anda 116 tane sık iğnemiz var. Buradaki birinci sık iğnemizi yaptığımız yerdeki zincir boşluğuna 2 tane daha sık iğne yapıyoruz. Şimdi 1, 2, toplamda 118 tane sık iğnemiz oldu şu an. Şu şekilde birinci sık iğnemizin tepesinden tığımızı geçirip kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı sık iğnenin içine bir tane de sık iğnemizi yaptık. Şimdi buradan sayacağız. 1, 2, 3. Siz bu birinci sık iğneye yer belirleyici takabilirsiniz. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi baklavalarımızı oluşturmaya başlayacağız. 17 sık iğneden oluşan baklavalar yapacağım ben. Siz eğer daha büyük isterseniz baklavaların enliliğini, sayılarını kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 17 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Önümüzdeki 1, 2, 3 tane sık iğneyi atlıyoruz. 4. sık iğneye batarak sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Ve tekrar şimdi 17 tane sık iğne yapacağız burada da. ...17 tane sık iğnemizi yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Yine önümüzdeki 1, 2, 3 tane sık iğneyi atlıyoruz. 4. sık iğneden sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Yine 17 tane sık iğne yapıp geliyoruz. On 17 tane sık iğnemizi yaptık yine. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik ve yine bu kenarda da 1, 2, 3 tane sık iğnemizi atlıyoruz ve 4. sık iğneye batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Ve hepsine yine 17 tane sık iğne yapacağız. Bu kenarda da aynı diğer kenar gibi burayı aynı işlemi uygulayalım. 17 tane sık iğne yapalım. 3 tane zincir çekelim. Ve arada 1, 2, 3, 4 tane yine sık iğne atlayıp 4.'ye zincirlerimizi yapalım. Aynı bu karşıdaki baklava dilimlerinin olduğu yerin karşısına gelen yerlere aynı baklavalarımızı uyguluyoruz. Yine 3 tane baklavamız oluyor. Bu kenara kadar örüp gelelim. Sıramızın başına kadar ördük. Yine burada da aynı karşısına denk gelen yerlere baklavalarımızı oluşturduk. Bu aralara boşluklarımızı yaptık. 17 tane sık iğnemizi yapıp 3 zincir çekerek atladık araları aynı diğer karşıdaki gibi. Şimdi önümüzde 1-2 tane sık iğne kaldı. Bir de kaydırma yaptığımız sık iğnemiz var. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz bu kenar için. Ve önümüzdeki sık iğneleri atlıyoruz. Birinci sık iğneye batarak bir kaydırma yapıyoruz. Diğer önümüzdeki sık iğneye de batarak bir kaydırmada bunu yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. Şimdi burada baklavalarımızda 17 tane sık iğne vardı. Bu sık iğnelerimizi başta bir tane, başta ve sonda birer tane eksilteceğimiz için buraya 2 tane kaydırma yaparak başladık. Sıramıza bir tane eksiltmiş olduk yani sık iğnemizi. Şimdi devam ediyoruz. 15 tane sık iğne yapacağız. Bir zincir çektik. Aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, bu şekilde 15 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, burada ikinci sık iğneden başlayarak 15 tane sık iğnemizi yaptık ve önümüzdeki sık iğneyi atlayacağız şimdi. Eksiltme yapacağımız için, yani baklavalarımız bu şekilde üçgen olarak kapanacağı için başta ve sonda birer tane eksiltiyoruz.
Şimdi burada 2 tane zincir çekeceğiz. 1, 2. Ve önümüzdeki 1, 2, 3 tane zincirin ortasındakine bir ikinci zincire, yani bu sık iğnemizi atladık. Zincirlerimizin ortasındakine batarak bir tane sık iğne yapalım. Siz boşluğa da batabilirsiniz. Ben zincirin içine batıyorum. 1, 2 tane yine zincirimizi çektik. Ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye batarak yine burada baklavalarımızı eksiltme işlemine devam edeceğiz. Ve 15 tane sık iğne yapacağız bu şekilde. 15 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. ...15 tane sık iğnemizi yaptık. Yine önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. 1, 2 tane zincir çektik. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. Bu 3 tane zincirin ikincisine, yani ortadakine batarak bir tane sık iğnemizi yapalım. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Ve yine önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneden başlayarak 15 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, 15 tane sık iğnemizi yaptık. Yine 1, 2 tane zincirimizi çektik. Ve bu kenarda yapmış olduğumuz 1, 2, 3 tane zincir vardı. Önümüzdeki sık iğneyi yine atlıyoruz. Ve bu zincirlerin ortasındakine batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2 tane zincir çektik. Ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneden başlayarak 15 tane sık iğne yapacağız buraya. Bu şekilde aynı diğer bu kenarda anlattığım gibi 15 sık iğne yapıp buraya bir tane sık iğne yapacak şekilde modelimizi sıranın sonuna kadar uygulayıp gelelim. Evet, öbür kenara da aynı karşıda uyguladığımız modeli aynı şekilde uygulayıp geldik. Bu şekilde. Ve kenarda 2 tane zincirimizi çektik. Yine önümüzdeki bir tane sık iğneyi atladık. Ve buradaki 1, 2, 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin ortasındakine yine ikinciye batarak bir tane sık iğnemizi yapıyoruz kenar içinde. Şimdi yine 2 tane zincirimizi çektik ve bir üst sıraya çıkacağız. Başlangıç yerimize geldik. Yine birinci sık iğnenin içine şöyle göstereyim. Buradaki baklavaların birinci sık iğnenin içine bir kaydırma yaptık. Ve ikinci sık iğnenin içine de bir kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane de sık iğne yaparak üst sıramıza örmeye başlıyoruz. Bu sıramızda alt sırada 15 tane olan sık iğnemizi burada bir tane kaydırma yaparak eksiltmiş olduk. Ve şimdi burada en kenardakine de batmayacağız. Buna da batmayacağız. Yani bu başta zaten eksilttik şu an. 13 tane sık iğne olacak. Bu arada 13 tane sık iğnemizi yapalım. Bir zincir çektik. Aynı boşluğa bir sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnemizi yaptık. Sonda bir tane sık iğnemizi örmüyoruz. 2 tane 2 tane zincir çekiyoruz. Sık iğneyi atlıyoruz. Ve burada arada çekmiş olduğumuz 2 tane zincirimiz vardı. Ve ortaya bir tane sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin bir yanındaki zincire batıyoruz.
Bir sık iğne yapıyoruz. Ve buradaki sık iğnemizi yaptığımız yere de sık iğnemizin tepesine bir tane sık iğne yaptık. Ve bu sık iğnemizden sonraki bu arada iki tane zincir çekmiştik. Hemen önümüzdeki zincire sık iğneden sonraki hemen önümüzdeki zincire batarak bir tane sık iğne yaptık. İki tane zincir çekiyoruz. Ve yine önümüzdeki birinci sık iğneyi atlıyoruz. İkinci sık iğneye batarak baklavamız için bu arada da 13 tane sık iğne yapacağız. Yani alt sırada bir tane olan sık iğnemizi bu sırada 1, 2, 3'e çıkarmış olduk. Diğer sırada 1, 2, 3, 4, 5'e çıkacak. Bir yanın bu sık iğnelerin bir öncesindeki ve bir sonrasındaki zincirlere batıyoruz ve artmış oluyor. Burada tekrar baklava oluşturmaya devam edeceğiz. Bu sık iğnelerimiz 17 sık iğneye ulaşana kadar aynı arttırma işlemi devam edecek. Burada da aynı şekilde eksiltme işlemimiz devam edecek. Alt sırada 17 taneydi. Üst sırada 15 tane kaldı. Şimdiki sırada da 13 tane sık iğnemiz kaldı. Bu şekilde 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 diye eksilteceğiz. Burada da arttıracağız aynı şekilde. İkişer ikişer her sırada bir başta bir sonda burada arttırıyoruz. Burada eksiltiyoruz. Şimdi 13 tane sık iğnemizi örüp gelelim. ...13 tane sık iğnemizi ördüm ve sonda bir tane sık iğnemiz kalana kadar yani sık iğne yapıp geldik. 2 tane zincir çektik ve alt sırada bir tane yapmış olduğumuz sık iğnenin bir yanındaki zincire batarak bir sık iğne, alt sırada örmüş olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne ve önümüzdeki zincirin içinden batarak yine bir sık iğne olacak şekilde 3 tane sık iğnemizi yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneden başlayarak yine 13 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, 13 tane sık iğnemizi yaptık. Sonda yine bir tane sık iğnemiz kaldı. 2 tane zincirimizi çektik. Ve burada kenar kısmı için bir tane bu alt sırada yapmış olduğumuz sık iğnenin bir yanındaki zincire batarak bir sık iğne yapalım. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne ve sık iğneden sonraki birinci zincire de batarak bir sık iğne yapıyoruz kenar için. 2 tane zincir çektik yine. Önümüzdeki sık iğneyi atlayıp diğer sık iğneden başlayarak burada da baklavalarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Diğer kenardaki gibi. Evet, bu şekilde modelimizin oluşumu. Şimdi bu şekilde kenar kısmımızı döndük. Ve aynı diğer kenarımızda yaptığımız işlemi bu kenarımızda da tekrarlayacağız. Buraya gelene kadar. Evet, örüp gelelim kenara kadar. Sıranın sonuna kadar modelimizi uyguladık. Aynı diğer kenardaki gibi buraya da örüp geldik. Yine burada sonuncu baklavamızı da beraber örelim. Yine sonda bir tane sık iğne bıraktık. 2 zincir çektik. Ve sık iğnenin bir önündeki zincire bir sık iğne, sık iğnenin tepesine bir sık iğne ve sık iğneden sonraki zincirimize de bir sık iğne olacak şekilde kenar kısmımızı da baklavamızı oluşturmaya devam ediyoruz. 2 tane zincir çekip başlangıç yerine geliyoruz. Yine başlangıç yeri aynı şekilde ilerliyor. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bir kaydırma yaptık ve diğer sık iğneye batarak bir kaydırma yaptık ve burada bir tane eksiltmemizi gerçekleştirmiş olduk.
Bir zincir çektik. Aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu sıramızda da 11 tane sık iğnemiz olacak. Hem başta hem sonda birer tane eksilteceğiz. Örmeyeceğiz yani ilk baştakini ve en sondakini. Ortadaki 11 tane sık iğneyi öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 tane sık iğnemizi ördük. Önümüzdeki sık iğneyi atlayacağız. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Ve yine bu ortada oluşturmuş olduğumuz 3 tane sık iğne vardı. Bu 3 sık iğnemizi bu sırada 5 sık iğneye çıkaracağız. Sık iğnemizin hemen yanındaki zincir boşluğuna batıyoruz. Bir sık iğne. Sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Bir sık iğne. Önümüzdekine de bir sık iğne. Alt sırada örmüş olduğumuz 3 sık iğnenin hepsine birer tane sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonraki birinci zincire de hemen şu önündeki ilk zincire sık iğnemizi yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Evet, bu sırada da başta ve sonda birer tane arttıracağız ve 5 tane sık iğnemiz olacak. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ilerleyecek sıramız. Önümüzdeki sık iğneyi yine atlıyoruz. İkinci sık iğneden başladık. 11 tane sık iğne yapıp gelelim. ...11 tane sık iğnemizi yaptık. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Ve burada önümüzdeki 2 tane olan zincirin ikincisine batarak bir sık iğne, alt sırada 3 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Ve burada örmüş olduğumuz 2 tane zincirin birincisine hemen önümüzdekine bir sık iğne yapıyoruz. Ve sık iğne sayımız 1, 3, 5 diye artarak devam ediyor. Yine 2 tane zincir çektik. Önümüzdekini atladık ve diğerinden devam ediyoruz. 11 tane sık iğne yapacağız burada da. ...11 tane sık iğnemizi yaptık ve kenar kısmındaki oluşturduğumuz baklavaya geldik. 1, 2 tane zincir yaptık yine. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Ve burada çekmiş olduğumuz 2 tane zincirin ikincisine bir sık iğne. Alt sırada örmüş olduğumuz 3 tane sık iğnenin hepsine birer tane sık iğne. Ve buradaki yapmış olduğumuz zincirin hemen birincisine, önümüzdekine bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çektik. Yine birinci sık iğneyi atlayıp ikinciden devam ediyoruz. Burada da baklavalarımızı oluşturmaya. Diğer karşı kısımda anlatmış olduğum gibi aynı işlemi diğer karşıda da tekrarlayacağız yine. Burada da bu kenarımızda da diğer kenardaki gibi sık iğne sayılarımız 5'e çıkacak bu aralarda. Burada 11 sık iğne, burada 5 sık iğne olacak. Buraya kadar sıramızı birleştirdiğimiz yere kadar, kenara kadar örüp geliyoruz. Kenara kadar sık iğnelerimizi 5'e arttırarak burada da 11 taneye düşürerek devam ettik. Bu sırada yine 2 tane zincirimizi çekelim ve önümüzdeki sık iğneyi atlayalım ve bu bir üst sıraya çıkma yerindeki kenardaki baklava dilimimizi de oluşturacağız. Yine burada bir ikinci zincire batarak bir sık iğne, altta örmüş olduğumuz 3 tane sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne.
Ve bir sonraki önümüzdeki hemen birinci zincirin tepesine de bir sık iğne olacak. Yine 5 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane zincirimizi çektik dönüş için. Ve burada bir üst sıraya çıktığımız yere kadar geldik. Yine burada eksilterek başlayacağız. Birinci sık iğneye batarak bir kaydırmamızı yapıyoruz. Önümüzdeki diğer sık iğneye de batarak bir kaydırma yaptık ve burada bir sık iğnemizi eksiltmiş olduk. Bir tane zincir çektik ve aynı boşluğa bir tane de sık iğnemizi yapıyoruz. Ve bu sıramızda da alt sırada 11 tane olan sık iğne sayımız 9'a inecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 tane sık iğnemizi yaptık. Sonda bir tane sık iğnemizi örmüyoruz. 1, 2 tane zincirimizi çektik. Ve alt sırada 5 tane olan buradaki sık iğnelerimizin bir önündeki sık iğnenin bir önündeki zincirden batarak bir sık iğne. Alt sırada 5 tane yapmış olduğumuz sık iğnelerin hepsinin tepesine birer tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve önümüzdeki birinci zincirin içine bir sık iğne. 7 tane sık iğnemizi ördük. 1, 2 tane zincirimizi çektik. Tığımıza dolamıyoruz. 2 tane zincirimizi çektik. Önümüzdeki birinci sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneden başlıyoruz. Yine 9 tane burada sık iğnemizi yapacağız. Evet, modelimizin anlatılışı bu kadar. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Bu baklavada 7 tane sık iğne olacak. Burada 9 tane sık iğne olacak. 7 sık iğne, 9 sık iğne, 7 sık iğne, 9 sık iğne, 7 sık iğne, 9 sık iğne, 7 sık iğne olacak şekilde yine bir üst sıraya gelene kadar modelimizi uygulayacağız. Buradaki 7 tane olan sık iğne sayımız 11 taneye ulaşana kadar burada arttırma işlemimize devam edeceğiz. Burada da bir tane sık iğne kalana kadar eksiltme işlemimize devam edeceğiz. Şimdi oraya gelene kadar örüp gelelim. Burada bir tane sık iğne kalana kadar eksiltiyoruz. Burada 17 tane sık iğne olana kadar arttırıyoruz. Evet, burada 17 sık iğneye ulaşana kadar iki kenarda da arttırma işlemlerimizi gerçekleştirelim. Bütün baklava dilimlerimiz için geçerli. Bu geçiş yerleri her sırada aynı şekilde ilerleyecek. Burada kaydırma yapıp burada da kaydırma yapıp buradan devam edeceğiz. 9, 7, 5, 3, 1 diye eksilterek devam edeceğiz. Şimdi buradaki diğer baklavaya geçiş yerine gelene kadar ben örüp geleyim. Siz de buradaki sık iğneler 17'ye ulaşana kadar örüp gelin. Daha sonra görüşelim. Evet, buradaki baklavalarımız yarıya ulaştı. Buradaki baklavalarımız da bir sık iğneye düşene kadar eksiltme işlemimizi yaptık. Şimdi kaç santim olmuş enimiz? Burada ölçüsünü vereyim. Evet, 32,5 santim eni çantanın. Ama bitene kadar daralma yapabilir daha da. Şimdi burada bir sık iğne kalana kadar eksiltme işlemlerimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Burada birer tane sık iğnemiz kaldı. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane sık iğne olana kadar iki kenarında arttırmamızı yaptık. Bütün baklava dilimlerinde. Ve sıramızın başına kadar geldik. Sıramızı bir üst sıraya çıkarken her zaman bu kenardaki sık iğnelerden batarak kaydırma yaparak zincir çekerek başladık. Anlattığım şekilde burada. Ve bir tane sık iğnemizi de buraya yaptık. Alttaki 3 tane olan sık iğnenin
ortasındakine batarak bir kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Aynı yere bir tane sık iğne yaptık. Ve örmeye devam ettik. Bu sıramızda da. Sıramızın sonunda yine burada 15 tane sık iğnemiz var. Yan kesimde. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Burada önümüzdeki sık iğneye batıyoruz. İlk burada birinci yaptığımız sık iğneye batıp bir kaydırma yapıyoruz. Ve burada önümüzdeki zincire de yine bir kaydırma yapalım. Ve diğer zincire de, önümüzdeki diğer zincire de bir kaydırma yapalım. Yani bir sık iğnenin tepesi ve 2 tane zincirlerimize birer tane, toplamda 3 tane kaydırmamızı yaptık. Burada bir zincir çekiyoruz. Sıramızın bir üst sırasına çıkmak için ve aynı zincir boşluğunun içine bir tane de sık iğnemizi yaptık. Ve bu sıramızda 17 tane sık iğne yapacağız burada. 1, önümüzdeki sık iğnenin tepesine batalım. Bir sık iğne, 2, 3, 4, bütün sık iğnelere birer tane sık iğne yapacağız. Evet, 16 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi önümüzdeki zincirin içine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 17 tane sık iğnemiz oldu burada. Ve şimdi bu aralara 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Ve bu önümüzdeki sık iğnemizin olduğu arayı atlıyoruz. Ve burada arttırma yapacağımız zincirin içine sık iğneden bir önceki zincirin içine batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Burada da yine 17 tane sık iğnemizi yapacağız. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Burada 17 sık iğne yapıyoruz. 17 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra burada 3 tane zincir çekeceğiz. Yine buradaki zincire batarak buraya 17 tane sık iğne yapacağız. Ve tekrar burada arada 3 tane zincir çekerek bu şekilde ilerleyecek. 3 zincir 17 sık iğne, 3 zincir 17 sık iğne olacak şekilde sıramızın başına kadar, buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca 17 sık iğne, 3 zincir, 17 sık iğne, 3 zincir olarak sıramızı örüp geldik. Arkada da önde de aynı şekilde modelimiz devam ediyor. Evet, sıramızın sonunda 17 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve burada ilk başladığımız bu 17 tane sık iğneye başlamıştık ilk. Onun birincisine, ilk baştakine bir kaydırma yapıyoruz. Yine sıra başlarımızda bu şekilde kaydırmayla çıkış yapıyorduk. Ve yanımdaki, önündeki sık iğneye de bir tane kaydırma yaparak burada bir tane sık iğnemizi eksiltmiş olduk. Bir zincir çektik ve aynı sık iğnenin olduğu boşluğa bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve bu sıramızda 15 tane sık iğne olacak. Bu sonuncu sık iğnemizi yapmayacağız. Bu öndekine kadar 15 tane sık iğne yapıp geliyoruz. 1, 2, 3, 15 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane sık iğnemize, sonuncu sık iğnemize batmayacağız. Yapmıyoruz. 15 tane sık iğnemiz oldu. Bu kenarda ve bu kenarda birer tane eksiltmiş olduk. Aynı burada alttaki baklavada yaptığımız gibi eksiltmeye devam edeceğiz. 2 tane zincir çektik.
Ve önümüzdeki 1, 2, 3 tane zincirimizin 1, 2, ikincisine ortadakine batarak bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2 tane zincir çektik. Ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, bu şekilde 15 tane sık iğne yapıp gelelim. ...15 tane sık iğnemizi yaptık. Sonda bir tane sık iğnemiz kaldı. Yine bu başta ve bu sonda birer tane eksilttik. 15 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve 3 tane alt sırada 3 tane çekmiş olduğumuz zincir vardı. Bu zincirlerin birincisine değil ikincisine batalım. Ortadakine batıyoruz. Bir tane sık iğne yaptık buraya. 1, 2 tane zincir çektik yine. Ve birinci sık iğnemizi atlıyoruz. İkinci sık iğneden başlıyoruz yine sık iğnelerimizi yapmaya. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Bu başlangıç yerimiz. Baklava küçüldükçe burada aynı şekilde küçülmeye devam edecek. Aynı buradaki gibi aynı işlemi burada tekrarlayacağız. Ve burada oluşturmuş olduğumuz baklavalar vardı. Şöyle göstereyim. Burada da bir tane sık iğne ile başlamıştık. Aynı buradaki gibi. Ve diğer sırada 1, 3, 5, 7, 9 diye çifter çifter arttırmıştık. 17 tane sık iğne olana kadar. Burada da aynı şekilde şimdi bir tane sık iğne yaptık. Bir üst sırada bir önüne ve bir sonundaki zincirlere birer tane daha sık iğne yaparak 1, 2, 3 tane sık iğnemiz olacak. 1, 3, 5, 7, 9 diye çifter çifter her iki kenarından da arttırarak örmeye devam edeceğiz. Aynı burada yaptığımız gibi. Ve daha sonra eksilteceğiz onu da. Yani ne kadar olmasını istiyorsanız uzunluğunun o kadar baklavaları arttırabilirsiniz. Şimdi burada da 15 tane olan sık iğnemiz. Diğer sırada 13, 11, 9, 7, 5 diye böyle azalarak devam edecek. Aynı buradaki gibi. Bir sık iğne kalana kadar baklavalarımızı eksilteceğiz. Burada da 17 sık iğne olana kadar örmeye devam edeceğiz. Aynı altta modeli anlattığım gibi ilerleyecek modelimiz. Evet, bu sıramızı da bu şekilde aynı birer sık iğne yaparak ortalara ve buradaki baklavalarımıza da 15'er tane sık iğne yaparak modelimizi oluşturacağız başlangıç yerine kadar ve buradan kaydırma yaparak devam edeceğiz sıramızı oluşturmaya. Aynı buradaki gibi burayı oluşturuyoruz. Aynı burada başladığımız gibi de bu aralara başlayacağız. Evet, istediğimiz uzunluğa gelene kadar baklava sayılarımızı arttırabiliriz. Şimdi ben bu baklavayı bitiriyorum. Ve daha sonra bu arada da baklava oluşturuyorum. Ve ağız kısmında birkaç sıra sık iğne gideceğim. Oraya kadar örüp geleceğim baklavaları. Hep beraber örüp gelelim. Evet, modelimizi örüp geldik. Baklavalarımızı bu şekilde ördük. Kılaç çanta için bu yükseklik benim için yeterli. Birkaç sırada sık iğne öreceğiz şimdi. Ama siz büyük bir çanta yapacaksanız aynı buradaki geçişlerimizde olduğu gibi aynı şekilde devam ederek uzatabilirsiniz çantanızın uzunluğunu. Şu an ben artık ağız kısmını öreceğim için modelimi bu kadar da bıraktım. Siz devam edebilirsiniz. Şöyle ölçtüğüm zaman 16 santime ulaşana kadar ördüm. 16 santim olunca sık iğne örmeye başlayacağım. Yine enini de tekrar ölçelim. 31 santim eni oldu çantanın. Bitince tekrar ölçeriz bir değişiklik oldu mu diye. Şimdi bu sıramızda bir tane sık iğne örerek baklavalarımızı kapattık. En son sıramızda ve buradaki sık iğne sıramızda 15 tane oldu.
Buralarda 15 tane sık iğnemiz var. Buralarda da bir tane sık iğnemiz var. Şimdi normalde bu sıramızda burada 17 tane sık iğne örecektik. Ve bu arada da 3 tane zincirle geçiş yapacaktık. Bu aralarda o şekilde geçiş yapmıştık modelimizi oluştururken. Ve daha sonra bir tane sık iğne yaparak 1, 3, 5 diye genişletip gidecektik. Burada da bu sırada 17 olan sık iğnemizi bir sonraki sırada 15, 13, 11 diye azaltarak kapatacaktık. Siz eğer devam edecekseniz o şekilde devam edebilirsiniz örmeye. Şimdi ben bu sıramızda sık iğne öreceğim. Sıra başımız burasıydı. Şöyle yine 2 tane zincir çekiyoruz sıramızın sonunda ve burada birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batalım. Bir kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim. Ve aynı sık iğne boşluğuna bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve önümüzdeki burada alt sırada 2 tane zincir çekmiştik. Bu zincirlere birer tane sık iğne yapalım. 2 zincirimize de birer tane sık iğnemizi yaptık. Ve burada 15 tane sık iğne vardı. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. 15 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi önümüzde 2 tane çekmiş olduğumuz zincirimiz var. Bunlara birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Önümüzdeki zincire de bir sık iğne. Ve alt sırada örmüş olduğumuz bir tane sık iğnemiz var burada. Bu sık iğnemizin tepesine de bir tane sık iğne. Ve şimdi 2 tane çekmiş olduğumuz zincirimiz var. Bu zincirlerimize birer tane sık iğne. Ve yine 15 tane olan sık iğnemizin hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde bütün önümüze gelen ilmeklerin hepsine birer tane sık iğne yaparak burada sıra başımıza kadar örüp geliyoruz. Bir sıra boyunca sık iğnelerimizi örüp geldik. Ve önümüzdeki 2 tane zincire de en sonda birer tane sık iğne yapıyoruz. Ve burada birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak bir kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincir çektik. Ve aynı sık iğnenin tepesine bir tane de sık iğne yapıyoruz. Ve yine burada bütün sık iğnelerimizin tepesine bu şekilde birer tane sık iğne yapacağız. Önümüze gelen bütün sık iğnelere birer tane sık iğnemizi yapalım bu sıramızda. Evet, az kısmı için ben bu alt sırada bir sıra sık iğne örmüştük. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Bu ikinci sıramız, yani 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 sıra sık iğne öreceğim, yani 2 sırasını şu anda örüyoruz. 1, 2, 3 sıra daha öreceğiz bu sıradan sonra. Her sırada burada kaydırma yapıp zincir çekip aynı boşluğa sık iğne yaparak sıra geçişlerimizi aynı burada anlattığım şekilde sıra geçişlerimizi o şekilde yapacağız. Evet, örüp gelelim. Sık iğnelerimizi 5 sıra olana kadar örelim. Evet, sık iğnelerimizi örüp geldim ben. Buradaki bir tane olan sık iğnenin üstüne devam ettiğimiz sık iğne sayımız 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra sık iğne örüp geldik. Ve burada birinci yaptığımız sık iğnenin tepesine batalım. Ve bir kaydırma yapalım. Ve şimdi bu sıramızda bütün sık iğnelerin tepesine bir sıra boyunca kaydırma öreceğim. Bu şekilde kaydırmalarımızı örelim bir sıra boyunca. Kaydırmalarımızı örüyoruz. Burada göründüğü şekilde bir sıra boyunca buraya kadar karıştırırız diyorsanız yer belirleyici takabilirsiniz burada. Bir sıra boyunca kaydırmamızı örüp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca kaydırmamızı örüp geldik başladığımız yere kadar.
Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve bu ucumuzu bu şekilde buradan çıkaralım. Ve önümüzdeki kaydırmanın değil, ilk başladığımız kaydırma buydu. Bu kaydırmanın değil, diğer kaydırmanın şu şekilde altından tığımızı geçiriyoruz. Ve buradaki ipimizi şöyle çantamızın içine doğru geçirdik. Ve şimdi burada ucumuzu çıktığımız yerdeki en son yaptığımız kaydırma buydu. Bunun şu şekilde arkadan öne doğru içinden ya da şuradan tek kanadından içinden tığımızı geçirelim. Ve bu ucumuzu buradan yine çantamızın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Böyle devam eden bir kaydırma gibi görünüyor. Bu şekilde daha düzgün görünüyor bitiş yerimiz. Şimdi bu ipimizi şu sık iğnenin altından tığımızı geçirerek çantanın içine doğru çekelim. Böyle kaydırmalının devamı gibi bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi burada daha ince uçlu bir tığ alayım ben. Şöyle çantamızın iç yüzünde bu ilmeğimizi bir düğüm attık burada. Şöyle sık iğnelerin içinden altından geçirerek bu ucumuzu kaybedelim çantanın iç yüzünde. İlmeklerin arasından geçirerek kaybediyoruz. Sık iğnelerin altından geçirerek. Biraz daha yürüttükten sonra ipimizi kesebiliriz. Aynı şekilde devam ederek ucumuzu kaybedelim. Şimdi siz eğer astar dikecekseniz astarlayabilirsiniz kendiniz. Ya da sadece astarsız fermuar dikecekseniz fermuarını dikebilirsiniz. Ben astarını dikeceğim. Şu şekilde astarlık kumaşı ikiye katladım. Şöyle çantamızı üstüne koyarak bir ölçü aldım. Çantanın en geniş yeri neresi ise oradan ölçtüm. Ve kumaşımızı kestim düz bir şekilde. Burası kat yeri olduğu için burayı kesmedim. Burayı ikiye katlayınca burada dikiş olmayacak. Sadece iki yanlarda dikişimiz var ve fermuarı dikeceğiz ağız kısmına astarımızı. Evet, fermuarı dikebiliriz. Astarımızı çantamızın içine şu şekilde koyuyoruz. Eğer astar dikmeyecekseniz siz fermuarı koyarsınız ağız kısmına. Ya da bir terziye de diktirebilirsiniz fermuar, astar. Şöyle tam kenar kısmına gelecek şekilde astarımızın kenarını yerleştirelim. Şu şekilde tam kaydırmaların ortasından dikeceğim. Önce iğneleyelim. Kenar kısmımıza. İğneledikten sonra açılıyor mu, kapanıyor mu rahat bir şekilde kontrol ediyoruz. Evet, bu şekilde iğneleyelim. Fermuarımız düzgün hareket ediyor mu kontrol edelim. Eğer fermuarın görünmesini istemiyorsanız biraz daha içeriden şu alttan dikerek birleştirebilirsiniz. Şimdi ben elde makine dikişi yapacağım. Dikerken şu şekilde K tipine en yakın renkte ipimizle dikiyoruz. Siz hayalet ipte kullanabilirsiniz dikerken. Çantanızın rengine uygun bir renk olması gerekiyor. Evet, buradan içeriden iğnemizi geçiriyoruz
Ve burada kenarda yapmış olduğumuz kaydırmaların ortasından iğnemizi çıkaralım. Ve bir gerideki kaydırmanın yine ortasından içe doğru iğnemizi geçiriyoruz. Ve biraz önce çıkmış olduğumuz yerden değil, bir önündeki kaydırmadan yine iğnemizi geçirelim. Tam kaydırmanın ortasından çıkaralım iğnemizi. Ve bir gerideki kaydırmanın ortasından yine içe doğru iğnemizi çekelim. Ve bir öndeki kaydırmadan iğnemizi takıyoruz. Bir geridekinden içe doğru çekiyoruz. Evet, bu şekilde elde makine dikişi yapacağız. Evet, bütün kaydırmaların göbeklerinden buradan birinden çıkarıp geriden batıyoruz. Önünden çıkıyoruz. Tekrar geriden batıyoruz. Bu şekilde devam edecek elde makine dikişimiz. Aynı buradaki gibi karşı tarafı da iğneliyoruz ve aynı şekilde dikiyoruz. Makine dikişi elde. Ve bu şekilde birleştirelim fermuarımızı. Evet, çantamızın fermuarını diktik. Bu şekilde astarımızı diktik. Ben kilidini önceden takıyorum. Daha sonra öreceğim bu sefer. Çünkü bazen kilitim ördükten sonra kopabiliyor takarken. Onun için takıp da örmeyi tercih ettim. Ya da zor oluyor takması sonradan. Şu şekilde tığımızı geçirelim. Bu arada tutma yerimizi 5 milim tığla örüyorum. Tığ numaram 5 milim. Çantamızı 3,5 milimle örmüştüm. Ama bu kenar kısmına 5 milimle öreceğim. Şöyle bir tane zincirle sabitledik. Tığımızı geçirip buraya bir zincir çektik. Ve halkamızdan geçirerek bir sık iğne yaptık. Bir tane daha sık iğne yapalım. Şimdi şu şekilde modelimizi çevirelim. Ve önümüzdeki sık iğneden şöyle takarak sık iğnemizden taktık. Şu şekilde ilmeğimizi çıkardık. Sık iğne yaptık. Modelimizi çevirdik. Önümüzdeki bir tane görünen halkadan tığımızı taktık. Bu şekilde ilmek çıkardık. Sık iğne yaptık. Tekrar çeviriyoruz. Şimdi önümüzde 2 tane ilmeğimiz görünüyor. Bu 2 ilmeğimizi tığımıza taktık. Şu şekilde sık iğnemizi yaptık. Tekrar çevirdik. Yine önümüzde burada 2 tane ilmeğimiz görünüyor. Bu 2 ilmeğimize taktık. Şöyle sık iğnemizi yaptık. Çevirdik. Yine önümüzde görünen 2 tane ilmeğimize taktık. Sık iğnemizi yapıyoruz. Çeviriyoruz. Önümüzdeki ilmeklerden takıyoruz. İlmeğimizi çevirdik. 2 ilmeği taktık. Sık iğne yaptık. Çeviriyoruz. Önümüzdeki 2 ilmeğe takıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Dönüyoruz. Yine önümüzdeki 2 ilmeğe tığımızı takıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Ve tutma yerinin uzunluğunu ne kadar istiyorsak o uzunluğa ulaşana kadar aynı bu şekilde örüp geleceğiz.
Şu şekilde sapımızı ördük. Şöyle ölçtüğümüz zaman 30 santim oldu sapımız. 30 santim. Siz de kendi elinizin burada taktığımız zaman rahat bir şekilde girip çıkacak şekilde ayarlarsanız kenar için uzatabilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz. Şu şekilde örüp geldik. Evet, şu şekilde ayarlayalım. Ve buradaki kilitimize şöyle bir zincirle sabitliyoruz. Buraya bir tane de sık iğne yapalım. Ve bu ucumuzu çıkaralım şimdi. Şöyle nasıl düzgün olacaksa diye ayarlayayım. Döndürelim. Ve burada çevirdiğimiz zaman kenarda 2 tane ilmeğimiz kalıyordu. Bu ilmeklerden tığımızı geçirelim. Ve buraya bir sık iğne yapıyoruz. Ve burada başladığımız yerdeki askımızın diğer yönüne de bu şekilde bir tane sık iğne yapalım. Bir tane de zincir çekelim sağlam olsun diye. Yani diğer askımızı başladığımız yer bitirdiğimiz yerin altında kalsın diye şöyle düzgün mü diye yine kontrol edelim. Bu ipimizi biraz uzun bırakalım. Ve ucumuzu çıkaralım. Şimdi burada birkaç tur ben dolayacağım etrafında. Şu şekilde düzgün görünsün diye. İpimizi biraz bu ucumuzu da içinden dolayabiliriz. Şöyle birkaç tur dolayalım. Düzgün dursun, görünsün. İnce uçlu bir tığımızla buradan arka yönünden askımızın bu ipimizi içinden yukarı doğru çekebiliriz. Şu başlangıç ucumuzu keselim. Bu ucumuzu da içinden yürüte yürüte kaybedelim. Düzgün bir görüntü oluşturalım burada. Nasıl düzgün görünecekse siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz burada. Şu başladığımız yerdeki sık iğnelerin altından geçirerek ucumuzu daha sonra keseceğiz. Evet, iyice kaybettikten sonra ucumuzu bitiriyoruz. Askımızın, sapımızın yapılışını da şu şekilde evet, çantamız bu şekilde oldu. Şimdi ölçülerini vereyim. Şöyle elimizin ölçüsü 31 santim, 31,5 santim. Bu arada kağıt iple ördüğüm ipleri astarlamadan önce ütülüyorum. Bunu da ütüledim. Siz de ütülemek isterseniz ütüleyince daha düzgün duruyor. Şöyle yüksekliği çantamızın boyu 19 santim oldu. 31 santim enimiz, 19 santim yüksekliğimiz oldu. Evet, gayet güzel bir çantamız oldu. Şöyle arkasından da gösterelim. Bu şekilde. Evet, 120 gram ip yeterli oldu. Evet, bu güzel çantalarımın devam edebilmesi için lütfen beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.